Hamurlarımızı atıyoruz böyle. Bakın dostlar, hamurlarımızı atıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Hem basit hem de gerçekten çok güzel, mükemmel bir çorbamız olacak. Kaynadığında görüşürüz dostlar. Dostlar, şöyle bir bezilik hamur yoğuracağım. Size harika bir çorba yapacağım. Şöyle azıcık bir tuz attım. Bir tane de yumurtam var. Çok az da ne kullanacağım? Yağ. Bir kaşık. Şöyle bir kaşık. Etli bir kaşık. Şimdi güzelce bunu yoğuracağım. Eğer yumurtam az kalırsa azıcık su kullanırım. Havuzumuzu güzelce şöyle yapalım. Azıcık su kullanalım. Melikeciğim, bana azıcık su verir misin kızım? Dostlar, ben su kullanıyorum ama siz süt de kullanabilirsiniz. Sütüne de güzel olur. Olabildiğince sert yoğuracaksın değil mi anne? Yok, normal. İşte bu kadar. Tamam. Sevgili dostlar, şimdi güzelce şunu böyle bir tane hamurumuzu yoğurduk. Çok kolay bir çorba. Hem kolay hem özel. Dostlar, ben yemeğin hangi yöreye ait olduğunu söylemezsem çatlar ölürüm. Bu bir Çin çorbası. Ne çorbası? Çin çorbası. Evet, Çinlilerin çorbası. Adını da siz koyun. Çin çorbası. Evet. O gün birine Yunan böreği dedim. Gerçekten Yunanlıların yaptığı bir börekti. Bana kızdılar. Ama ben doğruyu söylemekle mükellefim dostlar. Birazdan açtığımda görüşürüz dostlar. Hamuru sert yoğurmuşsun diye. Ama sert olması lazım değil mi bence? Evet, biraz sert olması lazım ama. Bu kadar da sert değil. He. Yani ayranın çok olmasına gerek yok Melike. Ha gayret anne. Kasım birinde bile yapsan yeter. Sevgili dostlar, kalınlığı mantı hamuru gibi olacak. Büyük oklava getireyim mi? Yoksa Hayır yok, bu yeter. İşte bu kadar yeterli. Bir bıçak ver kızım. Tamam. Bakın dostlar, şu şekilde şöyle tam yapıyorum ve boyutuna aynı olması için şöyle de şöyle açıyoruz. Tabii bir ucunu bulursam açacağız dostlar. Aynı mantı hamuru gibi açtık dostlar. Şöyle koyalım. Şimdi şuraya şu şekilde alıyorum. Kare olacak şekilde dikkat edelim dostlar. Mümkün olduğu kadar kare olduğunu anlayalım.
Dostlar şöyle arasına hafif unlarsak yapışmaz. Yoksa yapışabilir. Şöyle hafif. İstiyorsanız yani eğer biz yapıştırmadan yapabiliriz diyorsanız da tabii ki de öyle de yapabilirsiniz. Bakın şimdi böyle kesiyorum. Sonra da yani çapraz. Sonra da açıyorum. Şu şekilde. Hamurlarımızı bu şekilde yapacağız. Sevgili dostlar bakın. Bu kadar sarımsak, bu kadar da yeşil fasulye yeşil fasulye. Bir tutam yeşil sarımsak, bir tutam da yeşil soğanım var. Şöyle mümkün olduğu kadar incecik kıyıyorum. Şöyle kıyalım incecik. Ondan sonra görüşürüz kıydığımızda. Sevgili dostlar bakın tenceremizin dibine birazcık şöyle çorbanızda ne kadar yağ görmek istiyorsanız o kadar koyun. Çok koymuyorum ben. Şöyle 3-4 kaşık. Şu şey alabilir miyim? Neyi? Şunu mu? Hı hı. Al. Şimdi soğanlarımızı da içine koyuyorum. Soğanımızı, sarımsağımızı şöyle ve altını yakacağım dostlar. Kokusu çıkana kadar çeviriyorum. Kokusunun çıkması çok önemli. Şimdi de biraz da konserve domatesimiz var. Konserve domatesiniz yoksa siz evde doğrayabilirsiniz. Bu kadar yeterli. Konserve domatesi kendimiz yaptık. Evet. Oynatma listelerinde kışa hazırlık bölümünde görebilirsiniz. Şöyle birazcık tuz atıyorum. Pul biber atıyorum dostlar. Çorbamız çok harika olacak. Şöyle biraz tuz. Bakın dostlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sirkemizi de ilave ediyorum. Ve pişirmeye devam. Domateslerimizi iyice zaten pişmişti ama birazcık daha ezmeye çalışıyorum şöyle. Şimdi de suyunu ilave ediyorum. Suyunu, kıvamını kendinize göre ayarlayın lütfen. Bakın çok şimdilik birazcık daha koyayım. Tamam. Şimdi kaynadığında da görüşeceğiz. Dostlar şöyle doğramış olduğum hamurları güzel güzel kestim ve şöyle bakın ayırarak çok güzel şöyle atıyorum. Ve şöyle bir karıştırdıktan sonra daha devamını getireceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Ve harika bir çorbamız olacak Allah izin verirse. Sevgili dostlar bugün ben çok mutluyum. Benim kızım atandı. 16 yıl olmuştu üniversiteyi bitireli. Bugünü bekliyorduk. Allah herkesin evladına inşallah bu mutluluğu, bu güzelliği nasip etsin. Allah hepimizin evlatlarına hayırlısı hakkında neyse onu versin. Benim evladıma yengece hayırlısı demiş demek ki bu zamanmış. Bakın şimdi bu kaynayana kadar bekleyeceğiz. Bakın dostlar ıspanaklarımızı tertemizce yıkadık. Şöyle uç kısmından sadece yapraklarını doğrayacağım.
şöyle. İşte çorbamız hazır. Bakın bir tane de yumurtamız var. Şöyle yumurtamızı da şöyle biraz çırpıyorum. Yumurtamızı da şöyle koyuyorum. Ve şöyle 1-2-3 dakika kaynasın dostlar. Bakın dostlar şöyle de bir karıştırıyorum. Harika ve çok güzel bir çorbamız oldu. Şimdi sunum zamanı. Harika oldu vallahi. Dostlar sıcak sıcak. Şöyle azıcık da. Çinliler bu işi biliyor. Ya. Bunu sadece görsel olsun diye bıraktık. Evet. İsteyen bırakmayabilir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Can dostlarım, bugün sizinle en güzel mutlu günümü paylaştığım için çok mutluyum. Allah sizleri de mutlu etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şu şeye ocağa koyalım böyle. Künefeyi mi? Künefe ocağa koyduktan sonra her şeyi yapabiliriz. Ama künefe ocağa koyana kadar Ben biraz yiyebilirim. bizim siyah şeyler nerede, tepsiler? 2 tane siyah tepsimiz vardı ya bizim. Fırın içinde olabilir. Yok. Yuvarlak 2 tane siyah tepsimiz vardı.